Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok amaçlı kullanabileceğiniz çiçekli kare motif yapımı anlatacağım. Dediğim gibi çok amaçlı kullanabilirsiniz. Hırka örebilirsiniz, bebek battaniyesi, TV battaniyesi, çanta örebilirsiniz. Harika olur diye düşünüyorum. Sizinle birlikte beraber çalışacağım inşallah. İp olarak 3 renk kullanacağım. Ortası için hardal sarısı. Çiçek yaprağı için papatyaya benziyor arkadaşlar çiçeğimiz. Pembe kullanacağım. Etrafında krem ile sonra gidip kare şeklini vereceğiz inşallah. Tığ olarak ise 3 numara 2.20 milimetrelik tığ kullanacağım. Hazırsanız şöyle iplerimi kenara alayım. Hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İpi söylemedim arkadaşlar. İp olarak elinizde kalan iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Patik ipiyle yapabilirsiniz. Amigurumi ipleriyle yapabilirsiniz. Ben Kartopu Baby One ip kullanacağım arkadaşlar. 100 gram 250 metre. Şöyle sihirli halka ile başlayacağım. Sihirli halka için şöyle ipimi bu şekilde tutuyorum. Baş parmağının etrafına 2 defa sarıyorum. Bu sefer 2 saralım arkadaşlar. Siz 2 sarmada zorlanıyorsanız bir defa sarabilirsiniz. Şöyle 2 defa sardım. Halkanın içine giriyorum. İlmeği aldım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığıma doladım. Bu yuvanın içine bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzanlar yapıyorum. Evet, baştaki zincirle birlikte toplamda 16 tane trabzan yapalım. Evet, bir doluyorum. 2 defa da çekiyorum. Evet, 16'ya tamamlayıp döneceğim. Evet, 16'ya tamamladım. Beraber sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 16 tane. Şimdi ilk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Şöyle ilmeğimi genişlettim. Arkadan şöyle halkamızı iyice kapatalım arkadaşlar. Şöyle çektirelim. İyice çektirip halkamızı kapatalım. Ben sihirli halka yapamıyorum derseniz zincir de yapabilirsiniz ama ortası biraz delik olur arkadaşlar. Evet, iyice çektikten sonra ben her ihtimale karşı yine düğüm atıyorum. Şöyle. Evet. Şöyle biraz ipimi yürüteceğim. Fazlasını keseceğim. Burada ben bu ipimi arkadaşlar ilmeğimi aşağıya çekip şöyle bakın bir sonraki yuvaya batıyorum. Tersinden yukarıya doğru. Bu ilmeğimi aşağıya çekeceğim. Şurada bakın. 1, 2 zincir çektim. Bu şekilde bırakıyorum. Evet. Şu ortadaki ipimi de keseyim. Elime dolaşmasın. Evet. Kesebiliriz ama ben size birazdan göstereceğim arkadaşlar niye kesmediğimi. Şimdi renkli ipimi alıyorum. Diğer rengimi. Evet. Pembe ipimi aldım. Şöyle bir zincir çekiyorum. Bir zincir çektim. Şöyle herhangi bir yuvaya da batabiliriz. Bakın buradaki trabzanın tepesine sık iğne yapıyorum. Bir sık iğne yaptım. Sıradaki trabzanın tepesine geçtim. Bir sık iğne de onu yapıyorum. Benimle aynı şekilde yapın arkadaşlar. Yoksa yanlış olur. Yaprak sayısı farklı olur. Şimdi 7 tane zincir çekiyorum. Elimi sıkı tutmuyorum. Hafif geniş tutuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane zincir çektim. Hemen ikinci zincire sık iğne yapıyorum. Yani başına dolamadan batıyorum. Sıradakine geçtim. Sık iğne yapıyorum. 2 oldu. Sıradakine 3. Sık iğne yaparak aşağıya doğru iniyorum. Sıradakine 4. sık iğnem. Sıradakine 5. Sıradakine 6. sık iğnemi yaptım. 6 sık iğne yaptık. Şimdi sıradaki bakın trabzanıma hardal sarısı ipimle ördüğüm trabzana geçiyorum. Sık iğne yapıyorum. 1. Sıradakine geçtim. 2. Evet. Yine 7 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Aynı işlemi yapacağız. Sıradaki zincire sık iğne. Aşağıya doğru sık iğne yaparak ilerliyorum. 6 tane sık iğne olacak. Evet, sık iğne yaparak aşağıya doğru iniyorum. Takipçim Besnili olduğumu öğrenmiş. Kendisi de Besnili. Oturmaya gelecekmiş beni görmeye. O arada numaramı bulmuş. Evet, 6 tane sık iğne yaparak aşağıya doğru indim. Şimdi sıradaki bakın. Trabzana sık iğne yapıyorum. 1. Sıradakine geçiyorum. Sık iğne yapıyorum. 2. 2 sık iğneden sonra yine 7 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hemen ikinci zincire sık iğne yapıyorum. Ve yine her birine bir batarak aşağıya doğru iniyorum. Yapraklarımızın zeminini hazırlıyoruz. Evet. 5 ve 6. Sıradaki trabzanın tepesine sık iğne. Sıradakine sık iğne. 2 sık iğneden sonra yine 7 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ve sık iğne yaparak aşağıya doğru iniyorum. Evet. Sıradaki trabzana sık iğne. Sıradakine sık iğne. 7 tane zincir. Evet, 4 tanesini yaptık. 4 tanesi kaldı. Onları da tamamlayalım. Sıranın sonunu göstereceğim. Evet, sıranın sonuna geldim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane oldu. En son 6 sık iğne sık iğne ile aşağıya doğru indim. Şimdi ilk yaptığım sık iğne onun dibine batıyorum arkadaşlar. Böyle daha güzel duruyor. Batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Ve buradaki sık iğnenin tepesine ya da şurada ortadakine batalım. Ortadakine sık iğne yapıyorum. Evet. Sırayı tamamladık. Şimdi karşımda bu şerit var arkadaşlar. Şeridin ilk bakın burada zincir var. Zincir tarafı bu taraf, sağ taraf. Bu tarafına da sık iğne yapmışız. Bu zincir bölümüne şuraya bakın, ilk zincire şurada gördüğün sık iğne yaptım. Zincire şöyle batıyorum, sık iğne yapıyorum. Yaprak şeklini vereceğiz. Tığıma doladım, ilkine sık iğne yaptım. İkincisine tığıma doladım, batıyorum, ilmeği aldım, doladım, tek seferde çektiğim çakma sık iğne yaptım. Tığıma doladım, sıradakine bakın, zincire, bu sık iğne yaptığım zincire üçüncüye giriyorum. Batıyorum, ilmeği aldım, doladım, 2 doladım, 2 çektim. Yani bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan. Tığımı doladım, sıradakine de trabzan yapacağım. Giriyorum, ilmeği aldım, doladım, 2 doladım, 2 çektim. Tığıma doladım, sıradakine bakın buraya giriyorum. Şöyle bir trabzan, bir dolayıp 2 defa da çektiğim aynı yere ikinciyi yapıyorum. Tığıma doladım, şöyle sonuncu bakın burası tepesi oluyor. Şuraya bakın, şuraya giriyorum. Buraya da 3 tane batacağım. Şöyle şuraya. 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3. Tığıma doladım. Bakın öbür tarafa sık iğne yaptığım yere geçtim. Hemen ilkine bakın buna 3 tane trabzan. Öbür tarafa ne yaptıysam aynı işlem karşısına. 1 aynı yere ikinci trabzan. Aynı yere üçüncü trabzanı yapıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki sık iğneye 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2. Tığıma doladım. Şimdi 2 tanesine de tek trabzan yapacağız. Sıradakine bir trabzan yaptım. Tığıma doladım. Sıradaki sık iğneye tek trabzan. 2 tane kaldı. İlkine tığıma doladım. Batıyorum. İlmeği aldım. Tek seferde çektiğim çakma sık iğne. Sonuncuya da sık iğne yapıyorum. Evet, yaprağımı oluşturdum. Şimdi bakın burada diğerine geçişte 2 sık iğne yapmıştık. Ortadakine başına dolamadan batıyorum. Şöyle pardon, tığıma dolamıyordum.
Şimdi ilkine bakın, bu tarafta diğer şerit. Hemen ilk zincire bakın. Zincir bu tarafta, karşıda da sık iğne var. Hemen ilkine sık iğne yapıyorum. Bu yaprağı nasıl yaptıysak aynı işlemi yapıyoruz. İlkine sık iğne, tığıma doladım. İkincisine çakma sık iğne. Üçüncüsüne normal trabzan. Bir dolayıp iki defa da çektim. Dördüncüye trabzan. Yine aynı normal trabzan. Beşinciye iki tane trabzan. Bir, iki. Altıncıya da bakın şuraya. Üç tane trabzan. Bir, iki. Aynı yeri üçüncüye yapıyorum. Evet, yarısını yaptık. Tığıma doladım. Sık iğnelere geçiyorum. Karşıdaki ilk sık iğneye 3 tane trabzan. 1, 2, 3. Tığıma doladım. Sıradakine 2 tane trabzan. 1, 2. Tığıma doladım. Sıradakine tek trabzan. Tığıma doladım. Sıradakine tek trabzan. 2 sık iğnem kaldı. Tığıma doladım. İlkine çakma sık iğne. Batıyorum. İlmeği alıp tek seferde çektiğim çakma sık iğne. Sonuncuya da sık iğne yapıyorum. Evet, ikinci yaprağımı da yaptım. Burada şeritlerden diğerine geçişte 2 sık iğne yapmıştım. Tam ortasına bir sık iğne. Evet, şöyle göstereyim, bakın ikinci yaprağımızı da yaptık. Diğerine geçiyorum. Ne yapıyorduk? İlkine sık iğne. İkinciye çakma sık iğne. Üçüncüye trabzan. Dördüncüye trabzan. Beşinciye 2 trabzan. Altıncıya 3 trabzan. 1, 2, 3. Evet, yarısını tamamladık. Karşıya ilk sık iğneye 3 trabzan. 1, 2, 3. Sıradakine 2 trabzan. 1, 2. Sıradakine tek trabzan. Sıradakine tek trabzan. Tığıma doladım. Sıradakine çakma sık iğne. Sıradakine sık iğne. Sık iğne. Ve bakın burada 2 sık iğnem var. Ortasına sık iğne. Ve karşı şeride geçiyorum. İlkine sık iğne. Şöyle göremedim. Evet. Bilirsiniz, artık 3 tane gösterdim arkadaşlar. Karıştırırsanız videoyu geri alabilirsiniz. Bu 3 yaprağı yaptığımız gibi diğerlerini de yapalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, yapraklarımı tamamladım. Son yaprağımdayım. Sonra sık iğnemi yaptım. Şöyle ilk başladığım yere diyelim ya da şuradaki yuvaya batıyorum. İlmeği aldım, ilmeğin içinden geçirdim. İlmeğimi genişlettim. Buradan aşağıya çekeceğim arkadaşlar. İpimi ki saklansın. Şöyle tersinden tığımı yukarıya doğru çıkardım. Bu ilmeği aşağıya çekiyorum. Şöyle bir zincir çektim. İpimi birazcık uzun bırakıp kesiyorum. Şöyle. Burada biraz ileriden yine ilmeği aldım. Zincir çekeceğim. Ki yukarıya çıkmasın. Evet, fazlasını alıyorum. Hardal sarısı ipimi bırakmıştım arkadaşlar. Aşağıda bakın ilmeğim duruyor. Tığımı aldım. Şöyle. Buradaki görüntü hoşuma gitmedi arkadaşlar. Bu şekilde de bırakabilirsiniz ya da benim gibi bakın. Şöyle ilmeğim buradan. İlmeğime yakın bir yerden, trabzanın tepesinden yukarıdan aşağıya doğru girdim. Bu ilmeği yukarıya çekiyorum. Şöyle kaydırma tekniği yapacağım.
Sıradaki trabzanın tepesine giriyorum. İlmeğimi hafif genişlettim. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Sıradaki trabzanın tepesine giriyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Sıradakine giriyorum. Bakın ipim aşağıda, ilmeğim yukarıda. Sıradaki trabzanın tepesine giriyorum. Aşağıdan ilmeğimi alıyorum, ilmeğin içinden geçiriyorum. Sıradakine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. İlmeğimi biraz geniş tutuyorum ki kasmasın. Bu şekilde etrafını dönüyorum arkadaşlar. Kaydırma tekniğiyle ilerliyorum. Evet, tamamdır. Şöyle ilmeğimi genişlettim. Sıranın sonuna geldim gördüğünüz gibi. Şöyle tersinden ilk yaptığımın içine giriyorum. İlmeğimi buradan aşağıya çekiyorum. Şöyle. Buradan şöyle bir zincir çektim. Hatta 2 zincir çekeyim. İpimi kesiyorum. Evet, biraz ipimi saklayıp fazlasını keseceğim. Yine şöyle zincir çekeceğim ki yukarıya çıkmasın tekrar. Fazlasını alıyorum. Evet, çiçeğimiz hazır arkadaşlar. Evet, çiçeğimizi tamamladık. Şimdi etrafını yapacağız arkadaşlar. Kare motif şeklini vereceğiz. Daha iyi bir görüntü için masa örtüsünü kaldırdım. Krem ipimi aldım arkadaşlar. Kremle yapacağım. Etrafını bir zincir çektim. Şöyle ilmeğimi hafif genişlettim. Çiçeğimi aldım. Şöyle herhangi iki yaprak arasında, bakın bir diğer yaprağa geçişte bir sık iğne yapmıştım bu araya, gördüğünüz gibi. Arkadan şöyle sık iğnenin sağ tarafından girip sol tarafından çıkacak şekilde, bakın şöyle beline sarıyorum. Sol tarafından çıkacak şekilde girip buraya bir sık iğne yapıyorum. Arkadan tutuyorum. Şu şekilde bakın. Tekrar göstereyim. Ne yaptık? İlk önce bir zincir çektik. Çiçeğimi aldım. İki yaprak arasında burada sık iğnem var. Sağ taraftan çıkıyorum. Sol taraftan giriyorum. Ve buraya sık iğne yapıyorum. Sık iğne ile tutturdum. 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Diğer iki yaprak arasındaki sık iğnemi buluyorum. Bakın. Sağ tarafından yukarıya doğru çıktım. Sol taraftan aşağıya indim. Bu şekilde batarak sık iğne yapıyorum. Yuva yapıyoruz. 5 zincir. 2, 3, 4, 5. Diğer iki yaprak arasındaki sık iğnemi buluyorum. Şöyle yukarıdan bakınca daha net görünüyor. Şöyle. Bu şekilde batarak sık iğne. 5 zincir. Diğer iki yaprak arasına giriyorum. Bakın şu şekilde sık iğnenin sağ tarafından yukarıya çıktım. Sol tarafından aşağıya iniyorum. Sık iğne yapıyorum. 5 zincir. Evet, bu şekilde etrafını gidelim arkadaşlar. Evet, şöyle başladığımız yere kadar gelelim. Evet, yuvalarımı yaptım. Son yuvamı yapacağım. En son 5 zincir çektim. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. Şöyle ilmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Hemen bu ilk zincir yuvama sık iğne yapıyorum. Başına dolamadan batıyorum. Oraya geçmiş oldum. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığıma doladım. Hemen bu yuvaya bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. Aynı yuvaya bir trabzan daha yapıyorum. Zincirle birlikte 3 tane olduğu olarak kabul ediyorum. 2 zincir, tığıma doladım. Aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. Bir doluyorum. 2 defa da çekiyorum. 2, 3. Evet, buraya köşe oluşturmuş olduk arkadaşlar. Burayı, köşelerimiz bu şekilde olacak. Bir zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Diğer yuvama geçiyorum. Bakın buraya zincir yuvasına 3 trabzan yapıyorum. 1, 2,
3. Bir zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Şöyle yaprakları kendime doğru yatırıyorum ki daha kolay öreyim. Evet, sıradaki zincir yuvasına 3 trabzan. 1 2 3. Burada da köşe olacak. O yüzden 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3. Bir zincir tığıma doladım. Köşemi yapmış oldum. Sıradaki yuvaya geçiyorum. 3 trabzan. 1 2 3. Bir zincir tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına geçiyorum. 3 trabzan. 1 2 3. Burada köşe olacak. O yüzden 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3. Bir zincir tığıma doladım. Sıradaki yuvaya sadece 3 trabzan yapıyorum. Bir köşe yapıyoruz. Buradaki gibi bir de 3 trabzan. O şekilde ilerliyor. Evet, 3 trabzanımı yaptım. Bir zincir tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına köşe yapacağım. 3 trabzan. 2 zincir. Aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. Bir zincir tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3. Bir zincir. Evet, ilk yaptığım zincirin tepesine, bu sıradaki ilk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4. Tığıma doladım. İkinci sıraya geçmiş oldum. Hemen bu 2 zincir çektiğim yuvaya 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Köşe olduğu için aynı yere 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3. Bir zincir tığıma doladım. Sıradaki bir zincir çektiğim yuvaya 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3. Bir zincir tığıma doladım. Sıradaki bir zincir çektiğim yuvaya 3 trabzan. 1 2 3. Bir zincir doladım. Sıradaki bakın zincire, yani 2 zincir çektiğim köşeme 3 trabzan. 2 zincir çektiğimiz yere köşe yapıyoruz. 3 trabzan, 2 zincir, aynı yuvaya 3 trabzan. 1 2 3. Bir zincir. Tığıma doladım. Bir zincir çektiğim yuvaya 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir, tığıma doladım. Sıradaki bir zincir çektiğim yuvaya 3 trabzan. Bir zincir, tığıma doladım. Köşeye geldim. Yine 3 trabzan. 2 zincir. Aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3. Bir zincir. Evet, köşeler bu şekilde olacak. Kenarlarda bakın bu şekilde 2 tane üçlü trabzan, aralarda bir zincir, köşelerde 2 zincir. Bu iki kenarı yaptığımız gibi diğerlerini de yapalım, sonrasını göstereceğim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Bakın köşeyi yaptım. Köşeden sonra bir zincir çektim. 3 trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya 2 trabzan yapıyorum. 1 2.
Burada başlarken 4 zincir çekmiştik. Şöyle 3. zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Trabzanı da zincir olarak kabul ediyorum. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Hemen aynı yuvaya 2 trabzan daha yapıyorum. Zincirle birlikte 3 kabul ediyorum. Bir zincir tığıma doladım. Köşeye şöyle. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Köşede yaprağımızı buraya ekleyeceğiz. Köşedeki yapraklar eklenecek. Bu ortadaki yapraklar da bir sonraki sırada eklenecek. Şöyle köşeme 2 tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde 2 trabzandan sonra tığıma doladım. Yaprağımı şöyle kendime doğru arkaya doğru yatırdım. Şöyle 3 uç kısımlarda sağ taraftakine 3 trabzan yapmıştık. Sol taraftakine 3 trabzan yapmıştık. Bu tam ortadaki 2 trabzan arasına önce tabii tığıma doladım. Buraya giriyorum. Ve köşeme giriyorum arkadaşlar. Arkadan yuvama giriyorum. Buraya bir trabzan yapıyorum. İkisine bir batarak. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Bakın köşeye de 3 trabzan yapmış olduk. Aynı yere bakın. Aynı yere aynı şekilde hem yukarıda 2 trabzan arasına hem de alttaki yuvanın içine giriyorum. İkisine bir batarak trabzan yaptım. Bu şekilde. Tığıma doladım. Sonra yaprağı şöyle öne doğru yatırdım. Yuvama 2 trabzan daha yapıyorum. 1 2. Evet, köşeyi tamamladık. Bir zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına 3 trabzan. 2 3. Bir zincir. Tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına 3 trabzan. 1 2 3. Bir zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına 3 trabzan. 2 3. Bir zincir. Evet, şu yaprağımızı yatırmadık. Dikkat ettiyseniz bunu bir sonraki sırada ekleyeceğiz. Tığıma doladım. Köşeye geldim. Köşeme 2 trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. Üçüncüyü yaparken yaprağımı şöyle arkaya doğru yatırdım. 3 sağda 3 solda kalmak üzere 2 trabzan arasına giriyorum. Hem de arkadan yuvama giriyorum. Trabzan yapıyorum. 2 yuvaya birden batarak trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Tığıma doladım. Aynı yere giriyorum bakın. Aynı yere 2 yuvaya birden batarak trabzan. Tığıma doladım. Yaprağımı kendime doğru yatırdım. Arkadaki yuvaya girerek 2 trabzan. 1 2. Bir zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına 3 trabzan. Evet, köşeye kadar ilerliyorum. Hızlı yapacağım. Bir zincir, sıradaki yuvaya 3 trabzan. Bir zincir, sıradaki yuvaya 3 trabzan. Bir zincir. Şöyle bakın, bir yaprağımı atladım. Bunu eklemiyorum. Köşeye denk gelen yaprağımı ekleyeceğim. Köşeme 2 trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. Üçüncüyü yaparken yaprağın tam ortasında 2 trabzan arasına batıyorum ve yuvama batarak trabzan yapıyorum. 2 zincir, tığıma doladım. Aynı yere batarak şöyle ikisine bir batarak bir trabzan daha yapıyorum. Tığıma doladım. Yaprak şöyle öne doğru yatırdım. Arkadan yuvama 2 trabzan daha yapıyorum. Bir zincir, sıradaki yuvaya 3 trabzan. Artık bilirsiniz, bu şekilde ilerliyor. Sadece köşeye yapraklarımızı ekliyoruz. Evet, sadece bir köşemiz kaldı arkadaşlar. Sıranın sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Evet, sıranın sonuna geldik. Ne yaptık? Üçüncü sıramızı yaparken köşedeki yapraklarımızı arkaya birleştirdik. Şöyle arkadan da görüntüsü bu. Son 3 trabzandan sonra şöyle bir zincir çektim. İlk yaptığım, bu sıradaki ilk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim.
4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3 bir zincir tığıma doladım. Sıradaki köşeme 3 trabzan, 2 zincir, aynı yuvaya 3 trabzan yapıyorum. Evet. Köşeyi artık bilirsiniz, bu şekilde olacak. Bir zincir tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına 3 trabzan. Bir zincir. Sıradaki zincir yuvasına 3 trabzan. 1 2 3. Şöyle göstereyim bakın. Köşeden sonra 2 tane 3 trabzan yaptık. Şimdi yaprağımız, bakın tam ortadaki yaprağımızı ekleyeceğiz. Şöyle tığıma doluyorum. Burada hiç zincir çekmeden yaprağımın yine ortadaki trabzanlarını buluyorum. 3 sağda 3 solda kalacak şekilde ortaya batıyorum. Ve arkadaki 3 trabzanım var karşımda. Ortadakinin tepesine batıyorum. Böyle ikisine bir batarak bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekmiyorum. Trabzan yapıyorum. Trabzanla ekliyorum. Tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına 3 trabzan. Evet, bu sırada da yaprağımız, ortadaki yapraklarımız bu şekilde eklenecek. Bir zincir, sıradaki zincir yuvasına 3 trabzan. Bir zincir, köşeye 3 trabzan. İki zincir, tığıma doladım. Aynı yuvaya 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir, sıradaki zincir yuvasına 3 trabzan. Bir zincir, sıradaki zincir yuvasına 3 trabzan. Evet, tığımda ilmeğimi genişlettim. Ne yaptık? Köşeden sonra 2 tane 3 trabzan yaptık. Ortadaki eklemediğim yaprağımın üzerindeyim. Şöyle tığıma doladım. Yaprağımın bakın 3 sağda 3 solda kalacak şekilde 2 trabzan arasına giriyorum. Arkada da 3 tane trabzanım var. Ortadakinin tepesine batıyorum. Bu ikisine bir batarak bir trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki bir zincir çektiğim yuvaya 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir, sıradaki yuvaya 3 trabzan. Evet, artık bilirsiniz arkadaşlar. Ekleme bu şekilde olacak. Burada ve buradaki gibi. Köşeleri de bilirsiniz. Burada yaptıklarımız gibi. Sıranın sonuna kadar böyle devam edelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Son yaprağı da beraber ekleyelim istedim. Şöyle 3 trabzanımı yaptıktan sonra tığıma doladım. Yine yaprağın tam ortasında 2 trabzan arasına giriyorum. Arkadan da ortadaki trabzan tepesine giriyorum ve trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına 2 trabzan yapıyorum. 1 2. Bu sıradaki ilk yaptığım zincirin 3. zincirine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Evet, 4. sıramızda da ortadaki yapraklarımızı birleştirdik. Arkası da bu şekilde. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Buradaki zincir yuvasına bir trabzan yapıyorum. Bu sırada artık kenarlarda zincir çekmeyeceğiz. Sadece köşeleri de çekeceğiz. Sırt trabzan gideceğiz. Evet, zincir yuvasına bir trabzan yaptım. Karşımda 3 trabzan var. Her birine bir batıyorum. Motifleri bu şekilde de kullanabilirsiniz. Bebekler için, çocuklar için öreceksiniz arkadaşlar. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Evet. Önlük, süveter örmek isterseniz. Sıradaki trabzan tepesine trabzan, zincir yuvasına bir trabzan. Karşımda 3 trabzan var. Her birine bir batıyorum. Tığıma doladım. 2 zincir yuvam var.
köşeye 2 trabzan, 2 zincir, aynı köşeye 2 trabzan daha yapıyorum. 1 2, bu sefer 2 2 battık. Dikkat ederseniz tığıma doladığım sıradaki bakın trabzanın tepesine bir trabzan ve her birine bir batıyorum. Zincir yuvasını görünce bir trabzan yapıyorum. Trabzanların tepesine bir. Zincir yuvasına bir trabzan. Trabzanların tepesine bir trabzan. Evet. Burada kenarda bakın eklediğim yer var. Burada zincir olmadığı için her bir trabzanın tepesine bir trabzan yaparak ilerliyorum. Hızlı yapıyorum anladığınız için. Şöyle göstereyim, bakın bu şekilde. Zincir yuvama geldim, bir trabzan. Trabzanların tepesine birer trabzan. Zincir yuvama bir trabzan. Köşeye kadar ilerliyorum. Tığıma doladım, köşeye geldim. 2 trabzan, 1 2 2 zincir, tığıma doladım, aynı yuvaya 2 trabzan, 1 2 ve her bir trabzana bir trabzan yaparak ilerliyorum. Zincir yuvasına bir trabzan. Evet, bu kenarı yaptığımız gibi arkadaşlar bu şekilde olacak. Diğerleri de sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim arkadaşlar. Son sıramızdı. Şöyle ilk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeğin içinden geçirdim. Şöyle ilmeğimi genişlettim. Arkadan şöyle sıradaki yuvaya giriyorum. İlmeğimi aşağıya çekeceğim. İlmeğimi aşağıya aldım. Bir zincir çekiyorum. İpimi birazcık uzun bırakıp kesiyorum. Evet, saklama payı da çıkardım. Şöyle burada bir zincir çekiyorum. Yukarıya çıkmasın diye. Sonra biraz saklayıp fazlasını alacağım. Evet, tamamdır. Çok hoş, çok güzel bir motifimiz oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi muhteşem oldu. Ben 3 renk daha çalıştım arkadaşlar. Bu pembe, bir tane de kırmızı çalıştım. Şöyle gördüğünüz gibi kırmızı da çok hoş oldu. Bir tane mavi kırlent yapacağım arkadaşlar. Böyle çok amaçlı kullanabilirsiniz. Hırka, şimdi şapka da örüyorlar, muhteşem oluyor. Ne örmek isterseniz. Böyle bir de sarı çalıştım. Böyle eklemeyi şimdi göstermeyeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi ben size de anlatmayı düşünüyorum. Çünkü kırlent yapacağım. Arkasında öreceğim. Birleştirmeyi onda anlatacağım. Ama ben birleştirme istiyorum derseniz size farklı bir motifte ördüklerimden size yorum kısmına linkini atabilirim. Tabii siz isterseniz. Böyle inşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Abonelik tamamen ücretsiz. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdi değil ileride örmek istiyorum derseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.